Merhabalar, Kesin Bu Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün o kadar lezzetli bir kek yapacağız ki artık hep bu tarifle yapacaksınız. Bu tarifte 100 gram margarin kullanacağım. Dilerseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz. İlk önce margarini erittim. Biraz soğuması için kenarda bekletiyorum. 3 adet yumurtayı çırpma kasesine alalım. Benim kullandığım yumurtalar çift sarılıydı. Ama normal büyüklükte bir yumurta da bu tarifte yeterli olacaktır. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum ve biraz kıvam alana kadar çırpalım. Çırptığımız yumurtalara 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir su bardağı sütü de ekleyip çok az karıştıralım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kek harcına 2 su bardağı un ekliyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kakao ekledim. Ben 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Dilerseniz bir pakette kullanabilirsiniz. Gayet yeterli oluyor. Bu kekin özelliği üzeri kapalı, ne kadar çok beklerse o kadar daha çok lezzetli oluyor. Bu malzemeleri bir miktar çırpalım. Keki aroma versin diye 1 yemek kaşığı doluca dövülmüş fındık ekliyorum. 1 yemek kaşığı da bitter çikolata ekledim. Fark ettiyseniz katı yağını en son kullanıyorum. Aslında kekimizin püf noktası bu. Kekin kıvamı bu şekilde olmalı. Çok fazla akışkan değil, çok aşırı koyu da değil. Erittiğimiz yağı kek harcına iyice karıştıralım. Bu tarifi o kadar çok denedim ki sonunda tam ölçüsünü buldum. Gerçekten siz de deneyin, pişman olmayacaksınız. Kalıbımızı 1 tatlı kaşığı tereyağıyla yağlayalım. Bu arada fırını da 160 dereceye ayarladım. Bu aşamada kalıba biraz un da serpebilirsiniz. O şekilde de yapışmayacaktır. Kalıbı birkaç kere masaya vuralım. Arasındaki hava kabarcıklarının çıkması için. Ve bir çöp şiş yardımıyla ben bütün keklerime bu şekilde şekil veriyorum. Aslında bunun amacı eşit bir şekilde kabarması için. Önceden ısıtılan 160 derece fırında 35 dakika pişirelim. Ara sıra kürdan testi yaparak kontrol edebiliriz. Üzerini ben bu şekilde kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi kekimiz efsane oluyor. İçerisindeki fındığın verdiği aroma, bitter çikolatanın tadı ve tam ölçüleriyle harika bir kek oluyor.
Ama ben birazcık daha pasta kıvamında istediğim için kendim evde hazırladığım çikolata sosunu üzerine döküyorum. Çikolata sosunun tarifi için de açıklama kısmında malzemeleri yazacağım. Bütün malzemeleri karıştırıp orta ateşte pişirerek çikolata sosumuzu hazırlayabiliriz. Tabii ki ilk önce kekimizin dokusuna ve kıvamına bakalım. Bu kek bekledikçe daha lezzetli olan bir kek. Çünkü içerisine koyduğumuz tereyağı yani margarin keki daha kıvamlı bir şekilde olmasını sağlıyor. Kekin ufalanıp dağıldığına aldanmayın. Gayet yumuşak bir kek. Dışarıdan aldığımız hazır kekler gibi. Üzerine dökeceğim çikolata sosunun tüm keke gelebilmesi için öncelikle bu şekilde dilimliyorum. Daha sonra bu dilimleri birazcık daha yana yatırarak şekil veriyorum. Çikolata sosunu da sıcakken kekin üzerine dökelim ki birazcık kek içine çeksin. Gerçekten çikolatalı pasta gibi harika bir tadı var. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.